Libya'da, Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmenin ardından ateşkes görüşmelerine ağırlık verilmesi yönünde karar alınarak, 4 maddelik bir anlaşma yayınlanması sonrası Türkiye masada kaybetti mi sorusu sorulmaya başlandı. Türkiye, Libya'da ne işimiz var diyenlere inat Libya'ya müdahale ederek, büyük bir başarı elde etmiştir. 2011 yılında başlayan Libya İç Savaşı'nda darbeci Hafter tüm Libya'yı kontrol etmek üzereyken Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı anlaşmanın ardından ülkedeki tüm dengeler değişti. Başkent Trablus'u almak üzereyken Türkiye'nin Libya ordusuna desteğiyle birçok yeri kaybeden Hafter ve destekçisi ülkeler, ne yapacaklarını şaşırdı. Libya'ya müdahalesiyle kısa sürede tüm dengelerin altüst olmasını sağlayan Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair muhtıra anlaşması ile Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Mısır'ın Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de köşeye sıkıştırma planlarını kesip attı. Yaptığı anlaşmayla Doğu Akdeniz'de hiç kimsenin beklemediği bir hamle yapan Türkiye, Doğu Akdeniz'de güçlü bir konuma gelirken, Afrika bölgesindeki genişleme politikasını da aralıksız sürdürüyor. Türkiye yine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı güvenlik ve işbirliği mutabakat muhtırası kapsamında sağladığı askeri destekle Libya'nın geleceğinin kurtarılmasını sağladı. Türkiye'nin desteğiyle Hafter'den geri alınan Vatiye askeri üssüne Türkiye konuşlanırken, Misrata kentinde bulunan deniz üssüne de konuşlandı. Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkesi Libya'da Rusya, Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan tarafından kurulan oyunları bozan Türkiye, şimdi burada kendi oyununu kurmaya başladı. Türkiye'nin desteğiyle büyük bir moral bulan Libya ordusu tarafından ülkenin en zengin yeraltı kaynaklarının yer aldığı Sirte kenti ile stratejik öneme sahip Cufra üssünü ele geçirmek için başlatılan Zafer Yolları Harekatı ile Sirte sınırında askeri yığınak yapılırken, operasyon Türkiye ile Rusya arasında anlaşma yapılması nedeniyle bir süre ertelendi. Türkiye'nin Libya'da Hafter'den 100.000 kilometrekare alanı yani Yunanistan kadar bir alanı kurtarması sonrası ne yapacağını şaşıran Hafter ve yanlısı ülkeler daha önce yanaşmadıkları ateşkes görüşmelerine dönme çağrısı yaptı. Mısır öncülüğünde ateşkes çağrısı yapılırken Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter ve destekçilerinin Sirte ile Cufra'dan çıkmadan ateşkes görüşmesi yapmayacaklarını açıkladı. Bu süreçte Mısır Sirte'yi kırmızı çizgileri olarak açıklayıp askeri müdahale için tezkere çıkartırken, Türkiye destekli Libya ordusu, operasyonda kararlı olduklarını ve buna göre hazırlık yaptıklarını açıkladı. Libya'da yeni oyun kurucu konumuna gelen Türkiye, bölgede bir çatışmadan önce masada görüşmelerin yapılması ve sonuca burada varılmasını istemesi nedeniyle Rusya ile görüşmelere başladı. Uzun süren görüşmelerin ardından anlaşmaya varılırken, başlaması an meselesi olan Sirte ve Cufra operasyonu bir süreliğine ertelenmiş oldu. Yunanistan kadar bir alanın kurtarılmasını sağlayan Türkiye, yaptığı hamlelerle istediği birçok şeyi elde ederken, sahada kazanmasının yanı sıra masada da kazanmış oldu. Yaklaşık 7 ay önce Hafter başkent Trablus'u ele geçirmiş olsaydı Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Mısır Türkiye'yi saf dışı bırakmış olacaklardı. Türkiye, Libya'daki hamleleriyle darbeci Hafter ve ona destek veren sömürücü ülkelerin Libya'yı ele geçirmesini önlemiş, Türkiye'nin birçok alanda işbirliği yaptığı Libya ile bağının kopmasını engellemiştir. Libya'ya müdahale etmiş ve kısa sürede her alanda büyük bir başarı elde etmiştir.